Şu an kalbinin atışını duyuyorsun. Nefes alıp veriyorsun. Ve beynin sana fısıldıyor. Gerçek olan tek an bu. Geçmiş sadece bir iz, gelecek ise bir olasılıklar bulutu gibi duruyor. Zaman sanki bir nehir gibi akıyor. Biz de o akışın üstünde sürükleniyoruz. Ama daha en baştan küçük bir ayrım var. Beynin şimdiyi tek bir hamlede, sıfır gecikmeyle deneyimlemez. Dış dünyadan gelen sinyalleri toplar, filtreler, birleştirir. Bilinçli deneyim yaşadığın son 100 ile 300 milisaniyeyi birleştirip tek bir an gibi sunar. Şu an dediğin şey ham gerçeklik değil, beynin bir araya getirdiği bir bütünlüktür. Ve bu hikayenin sadece başlangıcıdır. Çünkü fiziğe göre tek bir şu an yoktur. Perde 1. Kozmik saatin yıkılışı, görelilik. Günlük hayatta şimdiyi evrensel sanırız. Sanki tüm evren aynı saniyeyi yaşıyormuş gibi. Sanki herkese ortak tek bir şimdi damgası varmış gibi gelir. Fakat özel görelilik bu sezgiyi hedef alır. Eş zamanlılık mutlak değildir. Uzakta tam şu an olan şeyin ne olduğu, senin hangi hızla hareket ettiğine, hangi eylemsiz referans çerçevesinde olduğuna bağlıdır. Bunu gözünde canlandırmak için evreni dev bir somun ekmek gibi düşün. Uzay ve zaman ayrı değil. Birlikte uzay zaman dediğimiz tek bir yapı. Senin şimdi dediğin an, bu yapıda seçtiğin bir eş zamanlılık kesitidir. Somundan aldığın bir dilim gibi. O dilimde aynı anda dediğin olaylar, senin tanımına göre eş zamanlıdır. Ama kritik nokta şu. Başka bir hızla giden başka bir gözlemci, aynı uzay zamanı başka bir açıyla dilimler. Ve açı değiştiğinde, aynı anda olduğunu farz ettiğin uzak olaylar da değişir. Senin diliminde henüz olmamış bir şey, başka birinin diliminde çoktan olmuş olabilir. Evren çelişmez, sadece şunu söyler. Uzaktaki şimdi tek bir evrensel gerçeklik değildir. İşin daha da derin bir tarafı var. Bazı evren modellerinde herkesi kapsayan tek bir şimdiyi tanımlamak bile mümkün değildir. Yani sorun sadece kime göre şimdi sorusu değil. Bazen fizik herkese ortak bir şimdi diye bir şey sunmaz. Perde 2. Andromeda kırılması, eş zamanlılığın çöküşü. Tamam da bu sadece felsefi bir kelime oyunu mu? Hayır, bu fiziğin ölçülebilir bir sonucu. Aynı anda dediğin şey, onu değerlendirdiğin çerçeveye bağlıdır. Andromeda galaksisi bizden yaklaşık 2,5 milyon ışık yılı uzakta. Dünyada 2 kişiyi hayal et. Biri bankta duruyor. Diğeri yanından normal bir yürüyüş temposuyla geçiyor. Aralarındaki hız farkı gülünç derecede az. Mesafe büyüdükçe küçücük bir fark dev bir sonuca dönüşür. Tıpkı elindeki lazerin milimlik oynamasının uzakta metrelerce kayması gibi. Görelilikte de benzer bir etki var. Çok uzak yerler söz konusu olduğunda çok küçük bir hız farkı bile şimdi dediğin çizgiyi azıcık kaydırır. Andromeda gibi bir mesafede bu kayma saatler hatta günler ölçeğine çıkabilir. Ama kritik nokta şu. Bu, Andromeda'daki olayı değiştirdin demek değildir. Kimse yürüyüş temposuyla galaksilerin kaderini oynatamaz. Nedensellik korunur. Bilgi ışık hızını aşamaz. Değişen şey olaylar değil. Senin uzaktaki olaylara hangi kuralla şimdi dediğindir. Bunun anlamı şu. Şimdi dediğin olgu eğer bir çerçeveye bağlıysa evrensel bir eşzamanlılık tanımı yoktur. O zaman zamanın doğasıyla ilgili daha büyük soruya geliyoruz. Zaman dediğimiz şey aslında ne? Perde 3. Blok evren, kuantum ve zamanın oku. İşte burada tüyleri diken diken eden o büyük yorum doğar. Belki de geçmiş, şimdi ve gelecek. Yalnızca yaşanıp kaybolan anlar değil, uzayla birlikte var olan tek bir yapının parçalarıdır. Buna blok evren denir. Uzay zamanı 4 boyutlu bir yapı olarak düşünürsün. Anlar bu yapıda farklı koordinatlar gibidir. Dinozorların kükremesi, senin şu an bunu okuman ve gelecekte kurulacak bir koloni. Hepsi aynı yapıda, farklı bölgelerde duruyor olabilir. Ama dürüst olalım. Bu elimizdeki tek opsiyon değil. Sadece yaşanan an gerçektir diyen presentizm sezgisel olarak güçlü bir rakiptir. Bir de ikisinin arasında duran büyüyen blok fikri var. Geçmiş ve şimdi vardır. Gelecek ise henüz yoktur. Blok zamanla büyür.
Modern fizik, özellikle görelilik, presentissimi savunmayı zorlaştırır. Çünkü hangi anın şimdi olduğu çerçeveye bağlı hale gelir. Yine de tartışma burada bitmez. Sadece fizik dilinden varlık diline kayar. Peki ya özgür irade? Gelecek zaten belliyse seçimlerimin ne anlamı var? Burada net ayrım gerekiyor. Determinist bir evrende, geçmişte olan her şey ve doğa yasaları geleceği tek bir şekilde belirler. Yani evren bir film gibidir. Baştan sona her sahne zaten bellidir. Biz sadece onu izleriz. İndeterminist bir evrende ise geçmiş her şeyi tek başına belirlemez. Bazı olaylar birden fazla şekilde sonuçlanabilir. Gelecek henüz tek bir yola kilitlenmemiştir. Kuantum teorisi, ölçüm sonuçları konusunda standart anlatımda olasısal bir yapı sunar. Fakat kuantumun nasıl yorumlanacağı hala tartışmalı katmanlar içerir. Ve en önemlisi, rastgelelik, kader olgusunu gevşetebilir. Ama tek başına irade üretmez. Yazı tura atmak kontrol değildir. En dayanıklı varsayım şudur: kuantum, bazı süreçlerde geleceğin tek bir çizgi gibi davranmadığını söyler. Özgür irade ise bundan doğrudan çıkmayan, ayrı katmanları olan bir problemdir. Peki en gizemli kısma gelelim. Eğer uzay zamanı bir bütün gibi düşünmek mümkünse, neden biz zamanı hep ileriye doğru akan bir nehir gibi hissederiz? Neden kırılan bardak kendiliğinden birleşmez? Cevap, entropi okunda yatar. Entropi, bir sistemin parçalarının kaç farklı şekilde düzenlenebileceğinin ölçüsüdür. Bir sistemin gidebileceği olası haller ne kadar fazlaysa entropisi o kadar yüksektir. Çünkü bir sistemin parçalarının dağınık biçimde yerleşebileceği çok sayıda farklı düzen vardır. Ama aynı parçaların kusursuz bir düzene, kendiliğinden dönmesini sağlayacak düzenler son derece azdır. Bu yüzden sistemler kendiliğinden çoğunlukla düzenli olandan dağınık olana geçer. Asıl sır, evrenin doğum anında saklıdır. Evren, başlangıçta inanılmaz derecede düzenliydi. Yani çok düşük bir entropi halindeydi. Zamanın neden hep ileriye aktığını anlamak için sadece evrenin zamanla daha düzensiz hale geldiğini söylemek yetmez. Asıl kilit nokta, evrenin en başta düzensizleşmeye açık o kusursuz düzen halinden yola çıkmış olmasıdır. Bunu yokuşun başına bırakılmış bir top gibi düşünebiliriz. Topun aşağı yuvarlanabilmesi için en başta tepenin üstünde olması gerekir. Zamanın bir yönü olmasının nedeni de budur. Hafızamız da bu tek yönlülükle uyumludur. Geçmişte yaşanan olaylar, kumsalda yürürken arkanda bıraktığın ayak izleri gibi hem çevrede hem de beynimizde fiziksel izler bırakır. Gelecek ise henüz yaşanmadığı için böyle izler bırakmaz. Sonuç olarak hissettiğimiz o zaman akışı evreni dışarıdan iten gizli bir motor değildir. Bu his, evren kusursuz düzenden karmaşaya doğru yol alırken, o değişime tanıklık eden zihnimizin olayları sırayla kaydetmesinden ibarettir. Zaman gerçekten akıyor mu, yoksa biz mi onun içinde ilerliyoruz? Hayatı karanlık, devasa bir müze salonunda asılı, bitmek bilmeyen bir tablo gibi düşün. Elinde küçük bir el feneri var. O, senin bilincin. Işığın vurduğu yer şimdi gibi parlıyor. Ama bu şimdi hem beynin entegrasyon penceresinden süzülmüş bir derleme hem de fiziğin evrensel tek an fikrini sarstığı bir kavram. Arkada karanlıkta kalan kısım geçmiş. Henüz aydınlanmayan kısım gelecek. Ama belki de sen ışığı nereye tutarsan tut, tablonun tamamı başından beri duvarda asılıdır. Ve sen o muazzam resmin içinde küçücük, titrek bir ışık huzmesisin. Şimdiyi biyolojinin derlemesiyle yaşayan, göreliliğin kesitleriyle sarsılan, entropinin okunda yön bulan. Ama yine de bütün bu garipliğin içinde anlam arayan bir bilinç.